Evet, Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün motorumla birazcık şöyle bir gazlayalım diye Sakarya ile İzmit arasındaki şu D100 karayoluna çıkacağım. Oradan köy yollarından tekrar Sakarya'ya dönüş yapacağım. Motorumu alalı 195 kilometre oldu. Daha yeni tanıyorum diye ilk videoyu çekerken bayağı acemiydim şu ekranlara bakarken. Bilmiyordum yani. Bayiden çıkarken de çok dikkat etmemiştim. Anlatmışlardı gerçi ama ilk videomu da hemen bayi çıkışından sonra işe gitmiştim. İşten sonra yapmıştım ilk ADV ile videomu. Çok güzel motor olduğunu söylemiştim. Zaten gidişi falan çok güzel. Hala durup binesi geliyor insanın. O kadar güzel bir sürüş hissiyatı var. Umarım böyle de bu heyecan devam eder. Şimdi bugün biraz daha tanımış olarak biraz daha ADV ile ilgili konuşacağız. Birazcık daha tanıdım motoru. Çok süremedim. Bu aralar bayağı bir yağmur yağıyor. En fazla 195 kilometre falan sürdüm. Şimdi biraz uzun yol yapacağım. Yani uzun yol yapabileceğim, hızlara çıkabileceğim D100 karayoluyla İzmit'e doğru Sapanca Gölü'nün sol tarafımı alıp gideceğim. Ondan sonra biraz gittikten sonra da köy yollarından tekrar Sakarya'ya dönüş yapacağım. Öyle bir kafamda rota belirledim. Ve böyle gideceğim. Biraz kilometre yapıyorum rodajıyla ilgili. Çünkü yakında bir Ankara ziyareti olacak. Ankara'ya motorumla gideceğim. Allah nasip ederse. İnşallah uzun yol tecrübesini de orada sizinle paylaşırım. Hava da bugün çok güzel. Biraz süreyim istedim. Gördüğünüz gibi tur camımı değiştirdim kıymetli dostlar. GP Composite'den aldığım tur camını taktım. Bu cam bayağı fayda verdi. Özellikle omuz kısımlarıma fazla rüzgar gelmemeye başladı. Şu anda rüzgar şu kısımlarımda ve şu kolumun şu kısımlarında. Kafamda yani ben 1.72 boyundayım ve kafamdaki göz hizamda şu mesafe göz hizamda kıymetli dostlar. Belki kamera bir tık aşağıda olabilir. Nasıl gözüküyor bilmiyorum kameranın açısını. Ama şu çizgi göz hizamda dostlar. Kaskımdan da çok fazla rüzgar yemiyorum. Ne şekildeyse böyle rüzgarı öteliyor. Yani güzel bir şey oldu. Güzel bir cam oldu. Bakalım işte gördüğünüz gibi sol tarafta Sapanca Gölü'nü görebilirsiniz dostlar. Devam edelim. Şöyle biraz gaz açalım. Evet, şu hızlar ideal hızları. Benim ideal hızlarım yani. Belki PCX diyorum. Aklım PCX'te kaldı. Gider. Yani 130-140'larla da rahat gideceğini düşünüyorum. Ama 120 gayet idealdir bir motosiklet için. Eski bir kameram vardı burada. GoPro'yu taktım. GoPro Black 7 vardı bende. Eskiden, çok eskiden. Bisiklet sürdüğüm zamanlarda böyle yine çekim yapıyorduk. O zamanlar almıştım. O işi pek yürütemedik. Yani çok fazla çekim yapamadık. Kamera hala duruyordu. Dedim ya bunu da ön tarafa takayım şöyle. Bilmiyorum şimdi ilk defa burada deneyeceğim. Nasıl görüneceğini bilmiyorum. Çift kamera gideceğim bakalım. Eğer güzel olursa bundan sonra da bu şekilde devam edebiliriz. Şu anda da bakın dostlar bu şekilde gidiyorum ama bak vizörüm açık. Yani vizörüm açık ve beni rahatsız etmiyor. Sadece güneşliğini indirdim. Kaskımın güneşliğini indirdim. Beni hiç rüzgar rahatsız etmiyor. Eğer tam anlamıyla da vizörümü indirirsem hiçbir problem kalmayacağını düşünüyorum. Özellikle şuradaki çıkıntıları bakın. Biraz çıkıntıları var böyle sanki öne doğru bir çıkıntı yapmışlar ve bu da sanırım gelen rüzgarı omuzlara yansıtmamak için böyle bir şey düşünmüşler.
Ama tabii bunun son hızı da etkileyeceğini, belki biraz da yakıt tüketimini etkileyeceğini düşünüyorum. Şu ana kadar 206 kilometre oldu. Şöyle menüye gireyim. Trip A'yı sıfırlamadım. Trip A'yı dostlar bakımdan bakıma sıfırlamayı düşünüyorum. Yani her bakımda Trip A'yı sıfırlayacağım. Trip B'yi de gezilerimde sıfırlayacağım. A noktasından B noktasına giderken sıfırlayacağım. Şimdi Trip A'da 206 kilometre olmuş. Yakıt tüketimini görüyorsunuz. Şu anda 3.7 yakmışım bu 206 kilometrede. Ama tabii çok böyle tapagaz gitmedim. Bu şehir içindeki yaptığım mesafe yaklaşık da 6000 ve 6500 deviri geçmiyorum. Rodajda olduğu için. Muhtemelen Trip B de öyle. Bakalım Trip B'ye geçiyorum. Trip B de aynı şekilde bir ara sıfırlamıştım. O da gördüğünüz gibi 3.7'de 129 kilometre olmuş o da. Evet, şurası Kartepe kıymetli dostlar. Kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız Kartepe'ye PCX motorumuzla çıkmıştık. Yaz ayıydı tabi. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. İnşallah bir günde ADV'mizle çıkarız. Gayet güzel. Bakın açınca böyle gazı ani sollamalarda, yani bu benim istediğim bir şeydi. Bunu HCX kullanırken çok sıklıkla belirtiyordum, uzun yolda özellikle. Ya bir sollama yapacağınız zaman şöyle vizörümü kapatayım. Bir sollama yapacağımız zaman aniden şöyle gaz açıp öndekini geçmek gayet güzel oluyor ve güvenli oluyor daha doğrusu dostlar. Evet dostlar, ilk videoyu yayınladığımda yorumlar gelmişti. Yorumlardan dolayı hayırlı olsun dileklerinizden dolayı çok teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Allah razı olsun. İnşallah daha güzel motorlar sizlerin olsun. Gönlünüzdeki en iyi motorlar. Yorumlarda bu motorun 2000-3000 kilometrede bir titreşimle rahatsız ettiğinden bahseden arkadaşlar vardı. Ben bu motoru alırken fazla bir kronik sorunu olmamasından kaynaklı aldım aslına bakarsanız. Forza'da tercih edebilirdim ama Forza'da şikayetler çok fazla olduğu için almadım. ADV'ye zıpladım yani PCX'ten. Ama arkadaşlar öyle varyatörden işte şöyle ses geliyor falan filan deyince biraz işin açıkçası moralim bozuldu yani. Umarım ben karşılaşmam diyeyim. Zaten şöyle bir şey de var. Yani bu CVT şanzımanlı motorlar, yani scooterlar genelde böyle belli bir süre sonra titreşimden rahatsız ettiği söyleniyor. Yani temizleyince geçiyor ama sürekli de temizlemek mi gerekiyor bilmiyorum. Bakalım, hayırlısı diyelim. Vizörümü kapatayım. Ben de diyorum niye rüzgar geliyor. Yani rüzgar almasını çok güzel bir şekilde kapattığımı söyleyebilirim arkadaşlar şu camla. Gidişi falan çok güzel. Şu anda 107 kilometre hızla gidiyorum gördüğünüz gibi. Şurada bir de şeyi fark ettim. Şurada bir anlık tüketim var. Bir grafik yapmışlar bakın şurada. Anlık tüketim işte şu anda 4.1-4.2 civarında sanırım. Buradan da anlık tüketimimi takip edebiliyorum. Bunu da güzel yapmışlar ama tam olarak sayıyı öyle belirtmemişler. Yavaş yavaş öğreniyorum bu ekranı. İlk başta ilk videoda hatırlarsanız çok acemiydim. Yalnız RoadSync uygulamasını bağladığımda gelen telefonlarda isim, yani kimin aradığı gözükmemesini hala çözebilmiş değilim. Bu konuda bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilirler. Şuradan rüzgar geliyor diyorlardı. Evet, buradan bakayım. Şu ara bakın bir boşluk var burada. Görüyorsunuz. Benim aslında şu boşluk benim çok hoşuma gidiyor. Motor gibi hissettiriyor. Hoşuma gidiyor ama oradan bir de rüzgar aldığını söylüyorlardı. Özellikle 120 ile falan giderken. Yani o kadar süratlere çok çıkmam muhtemelen. Otoban falan olmadıktan sonra zaten yüksek hızlar motorlar için bu hızlar dostlar. Ama GP Composite'te sanırım bu şurayı kesen de bir komponent varmış. Belki ilerleyen safhalarda ondan da alırım ama önümüz yaz olduğu için
Biraz da rüzgar bize lazım olabilir. Geçen, onu da söyleyeyim. Yani geçen gün arkadaşla gittik işe. Artçı da aldım yani. O 100 kiloydu. Ben de 90 kiloyum. 190 kilo bindik bu motora. Ya inanın artçıyla sürmesi de hiçbir problem çıkartmadı. Yani hissedersiniz yani motor zorlanır yani. Zorlandığını hissedersiniz. Ama öyle olmadı. Zorlanmadı yani motor. Rampaları falan bile öyle 80-90'la çıktık. Arkadaş çok rahat olduğunu söyledi. Aynı benim PCX'ime de binmişti. PCX'te de sürüş yapmıştık birlikte. Orada ilk yani işten gelişim bir kere taşımıştım. Ayaklarım uyuştu falan demişti ama bu motorda çok böyle çok rahat olduğunu, hatta arka taraftaki alanın da boş olduğunu söyledi. Arkaya çantanın yaslanması da çok rahat dedi. Yani artçıyla kullanımı da uzun yolda bence artçıyı çok üzeceğini düşünmüyorum dost. Gördüğünüz gibi dostlar Kocaeli'ne geldik. Sakarya'dan hemen bir 15-20 dakika, yarım saat sürede hemen Kocaeli'ne gelmiş olduk. Şöyle de buradan Akmeşe yolundan sağa dönüyoruz. Evet. Şimdi köy yollarından artık Sakarya dönüş yapacağız nasip olursa. Şu navigasyonu iptal edeyim. Evet. Tamamdır. Evet, Akmeşe 21 kilometre devam edeceğiz. Yavaş yavaş bahar da geliyor. Çiçekler açmış bakın. Yani çatladın beni geçerken yani. Arkadaş yani nereye yetişiyorsun yani? Nereye yetişiyorsun? Şu el gazından almam lazım ya. Sürekli uzun yolda gideceksem şu göl de güzelmiş. Şu anda bakın biraz gittim, elim hafif ağrıdı sanki. Hadi bakalım şöyle devam. Evet, bahar geldiğinde burası dostlar öyle güzel oluyor ki bakın şurası da birden alçalıyor bakalım. Oh. Şu TCS'yi kapatmayı denemedim ya, bakayım nasıl kapanıyor. Bir kere bastım kapandı. Yok, bir kademe kapandı. Bir kere bastım tam kapanmıyor. Ben yine açayım. Acemiler için değil o. Yalnız şöyle bir şey de var. Onu da belirteyim. Arkadaşlar hani ilk motor alacaklara tavsiye niteliğinde. Şimdi ben ilk başta büyük motor alacaktım. PCX almadan önce. Hatta scooter falan hiç düşünmüyordum. Dominar falan düşünüyordum. Dominar 400. Daha sonra bu Çin motorlarında SR4 yani Wojun SR4 modelini düşünüyorum. 400 cc. Hadi olmadı 250'yi alacaktım. Tam 250'yi alacakken nasıl olduysa PCX'i aldım dostlar. O zamanlar PCX çok bulunmuyordu. Bayiler birden getirince ya dedim PCX ile başlayalım. PCX ile başlama serüvenim buydu. İyi ki de PCX ile başlamışım dostlar. Çünkü tecrübeniz yoksa motorun işte bir ağırlığı oluyor, bir gidişi oluyor. Hani sağa yatırması, sola yatırması, frenlemesi. Yani bunlara alışmanız lazım. Küçük motor sürerek bunlara alışabilirsiniz ancak. Direkt büyük motorla da başlayabilirsiniz ama bu birazcık riskli olabiliyor. Ben mesela PCX'te birçok kere PCX yan yatırma aşamasına geldim. Örneğin
işte şeye gitmiştim. Kocaeli'de bir videosu da var hatta. Orhan Camii'ne gitmiştim. Tepede bir yerde. Rampa çıkıyorum böyle. Bir ara rampada durdum. Geri döneyim dedim. Rampadan hani geri dönme işlemini gerçekleştirdim. Orada hiç unutmuyorum. Yani çok dik olduğu için PCX yatma aşamasına geldi. Yatma aşamasına gelince tutabildim ama PCX'i. Altımda ADV olsaydı inanın dostlar tutamazdım. Kesinlikle yatırırdım. Şimdi bir daha mesela ben yokuşlarda muhtemelen daha dikkatli olacağım. Yani bu bir bana ne kazanır? Tecrübe kazanır. İşte böyle tecrübe kazandıkça ya bu tecrübeleri daha küçük motorlarda elde ederseniz daha iyi oluyor. O yüzden ben de ilk defa motor sürüyorsanız, motora başlayacaksanız benim de size tavsiyem düşük CC'lerden başlamanız. Düşük CC alın ama satabileceğiniz motor alın eğer büyütmek istiyorsanız. Ya diyelim ki hani bir 125'e bineyim, ondan sonra satayım, büyüye geçeyim. Tamam, güzel ama kaliteli motor almanız lazım ki yani satışı kolay olan motor almanız lazım. Bu bir Yamaha olabilir, işte ne bileyim Honda olabilir. Bu gibi motorlar olabilir. Çünkü bunların satışı kolay. Kolay dediğim yani yüksek kilometre ise de yine biraz beklemeniz gerekiyor. Hele de şu devirde yani şu anda özellikle şu savaş döneminde biraz maliyetler herkes için biraz sıkıntılı olduğu için satışlar biraz durmuş olabilir. Makul bir fiyat verirseniz en kötü ihtimalle acil satmak için siteler var. O sitelerde direkt satabilirsiniz yani. Ama çok yaşlı olmamak kartıyla böyle bir küçük 125'likle başlayın. Ondan sonra 1 yıl 2 yıl kullanın. Ondan sonra daha büyük hedeflediğiniz motora geçebilirsiniz. İmkanlar dahilinde tabii. Evet, nasıl, yol güzel mi? Bakın. Benim çok hoşuma giden yollardan bir tanesi bu. Evet dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda inşallah Allah nasip ederse Ankara ziyareti olacaktır. Ankara'ya giderken de bir çekim yapmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Bir ihtimal Ankara'dan Kayseri'ye geçme durumum da var. Yani uzun bir yol videosu bekliyor olacaksın. İnşallah. Allah'tan bir mani olmazsa tabii her şey Rabbimin elinde. Allah'tan bir mani olmazsa uzun yol videosuyla bir sonraki videoyu yapmayı düşünüyorum. Videoyu burada kapatacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.